Merhaba. Size bir masalımız var bugün. Müzikli bir masal bu. Adı Peter'le Kurt. Kahramanlarımızı orkestranın çeşitli çalgıları canlandıracak. Peter'i yaylı çalgılar, kuşu flüt seslendirecek. Şapşal ördeği de o boğa. Kedinin çalgısı kaygan, kara bir klarnet. Peter'in dedesi ise fagotun ağzından homurdanacak. Kurt deyince korno çalacak. Avcılar gelirken de davullar. Bir zamanlar Peter diye bir çocuk varmış. Peter'le dedesi taştan yüksek bir duvarla çevrili bir bahçenin içindeki küçük kulübelerinde otururlarmış. Duvarın dışında bir çayır varmış, ortasında bir göl, bir de kocaman ağaç. Çayırın ötesinde de derin, karanlık, uçsuz bucaksız bir orman uzanırmış. Pırıl pırıl bir günde Peter bahçe kapısını açıp yemyeşil çayıra çıkmış. O kocaman ağaç var ya, onun bir dalında Peter'in dostu kuş duruyormuş. Aman aman ne güzel hava bugün diye şakıyormuş kuş keyifle. Tam o sırada bahçeden paytak bir ördek çıkıvermiş. Pek keyifliymiş ördek. Peter bahçe kapısını açık bıraktı diye. Ben de şu gölde bir güzel yüzeyim bari demiş kendi kendine. Kuş ördeği görünce ağaçtan iniyor, onun yanı başına çime konuyor. Ne biçim kuşsun be sen, diyor ona. Uçmayı bile bilmiyorsun. Bunun üstüne ördek, ya sen ne biçim kuşsun, sen de yüzmeyi bilmiyorsun diyor. Der demez de hop göle dalıveriyor. Sendin bendim diye hırlaşıp duruyorlar. Ördek gölde yüzüyor,
Kuş da kıyıda. Sıçrıyor peşinden. Birden Peter bir bakmış, kedi uzun çimenlerin arasından sinsi sinsi geliyor. Onlar hırlaşa dursunlar bakalım diye düşünüyormuş kedi. Ben hele şu kuşu bir yakalayayım. Hiç sezdirmeden usul usul yaklaşmış. Aman diye haykırıyor Peter. Kuş fırlayıp gidiyor ağacın bir dalına. Ördek öfkeli öfkeli söyleniyor kediye. Gölün ortasından tabii. Kedi ağacın çevresinde dönüyor dolaşıyor. Aman değer mi sanki diyor kendi kendine. Ben ağacın tepesine çıkana kadar kuş uçar gider. İşte o anda Peter'in dedesi çıkmış evden. Pek öfkeliymiş dede. Peter çayıra çıktı diye. Çok tehlikeli bir yerdir oğlum burası demiş. Ya şimdi ormandan bir kurt çıka gelse? Ne yaparsın? Ha? Ama Peter dedesinin sözlerine kulak asmamış. Onun gibi yiğit çocuklar kurttan korkar mı hiç? Bunun üstüne dedesi de kolundan tuttuğu gibi Peter'i bahçeye sokmuş, kapıyı da üstüne sürgülemiş. Peter bahçeden içeri adımını atar atmaz gerçekten de ormandan kocaman bir kurt görünmüş. Kedi kurdu görünce göz açıp kapayana kadar ağaca tırmanıyor. Ördekte bir telaş. Ne yapacağını şaşırıyor ördek. Gölden dışarı atıveriyor kendini ama o istediği kadar hızlı koşsun, kurttan kaçamıyor. Kurt yaklaşıyor, yetişiyor ördeğe, onu yakalıyor. Bir lokmada yutuveriyor. Bakalım o sırada bizimkiler ne durumdalar? Kedi ağacın bir dalına tünemiş. Kuş o da başka bir dalda. Kediden birazcık uzakta tabii. Kurt ağacın çevresinde dört dönüyor ve aç gözlerle onları süzüyor.
Bu arada Peter kılı bile kıpırdamadan sürgülü bahçe kapısının ardında duruyor, olup biteni izliyormuş. Hemen eve koşuyor. Sağlam bir ip getiriyor, bahçe duvarının üstüne tırmanıyor. Kurdun çevresinde döndüğü ağaç var ya, işte onun dallarından biri duvarın üstüne uzanıyormuş. Peter bu dala tutunuyor. Oradan ağaca çekiveriyor kendini. Sonra kuşa diyor ki, sen şimdi aşağı in, kurdun başının etrafında kanat çırp ama gözünü dört aç, yakalamasın seni. Kuşun kanatları kurdun başına değecekmiş neredeyse. Öfkeli kurt bir o yana saldırıyormuş, bir bu yana. Kuş bir kızdırmış kurdu. Kurt onu yakalamak istiyor ama nafile. Kuş kurnaz. Saldırmış durmuş. Kılına bile dokunamamış. Bu arada Peter ipten bir kement yapıyor. Kemendi ağaçtan usulca aşağı doğru sallandırıyor. Sezdirmeden kurdun kuyruğuna geçirip var gücüyle çekmeye başlıyor. Yakalandığını anlayan kurt deli gibi çırpınıp kurtulmaya çabalarmış. Ama Peter ipin öbür ucunu ağaca bağlamış bir kere. Onun için kurt ipi ne kadar çok çekse kuyrukta o kadar sıkışıyormuş. Derken ormandan avcılar çıka gelmiş. Çoktan kurdun izindeymişler. Bir yandan da ateş ediyorlarmış. Peter hemen ağacın tepesinden "Durun, ateş etmeyin artık. Gerek yok ki," diye bağırmış. "Biz kurdu yakaladık bile. Kuşla ben. Hadi yardım edin de şunu hayvanat bahçesine götürelim." Ya işte böyle. O ne muhteşem zafer alayı. Düşünün bir kere. En önde Peter. Arkasında avcılar. Yanlarında kurt. Geri safta da dede ile kedi. Dede sürekli homur homur. Başını sallayıp duruyor. İyi güzel ama ya Peter kurdu yakalamamış olsaydı? O zaman ne olacaktı? Ha? Tepelerinde de kuş. Bir keyif kuşta. "Bize bakın bize," diye şakıyormuş kuş. "Bakın bize ne yakaladık. Peter'le ben yakaladık." Bir de şimdi iyice kulak verirseniz ördeğin sesini duyacaksınız. Kurdun karnından. Çünkü kurt aceleyle çiğnemeden yutmuş onu. Diri diri.